Hadi biraz uzak bir ülkeye gidelim. Burada yüzen bir postane mevcut. Dünyanın en fazla yağış alan bölgesi de bu ülkenin sınırları içerisinde. Uçurtmak yasak, 4 değil 6 mevsim yaşıyorlar. Bazı şehirlerinde hava o kadar kirli ki bu şehirlerde geçirilen bir gün 5 paket sigara içmekle aynı anlama geliyor. Ulusal sporları hokey. 17 farklı dil ve 844 farklı lehçeyle konuşuyorlar. İnanın çok daha fazlasını da sayarım ancak içeriğin girişinde dikkatinizi çekmek için derlediğim bu detaylar yeterli olmuştur diye tahmin ediyorum. Evet, saydığımız özelliklere sahip ülke Hindistan. Ve bilin bakalım bu hafta ne oldu? 1 milyar 425 milyon 775 bin 850 kişi ile dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan oldu. Veriler Birleşmiş Milletler'e ait ve buna göre Çin tahtından inmiş görünüyor. Bu içerikte size Hindistan'ı daha yakından tanımayı vaat ediyorum. Yeni bir süper güç bizi bekliyor olabilir mi? Ekonomisi, askeri durumu ve teknolojisi hakkında neler biliyoruz? Hepsini derledim ve başlamak için yerimde duramıyorum. Ancak başlamak için birkaç sene daha bekleyeceğiz zira küçük bir ricam var. GZT ekibi olarak yaş ortalamamız 25'in altında ve sizler için benzersiz özgün içerikler çıkarmaya çalışıyoruz. Yalnızca birkaç saniyenizi ayırarak abone olmanız bizim için çok değerli. Şimdiden teşekkür edip içeriye geçiyorum. Öncelikle buraya Hindistan dememizin nedeniyle başlayalım. İsim eski Farsça Indus adından türetildi ve tabi Indus ırmağı ve çevresinden geliyor. Kendi anayasalarında ise isimleri Bharat olarak geçiyor. Kuzeybatısında Pakistan, kuzeydoğusunda Çin, doğusunda ise Myanmar ile komşular. Toplam 28 eyalete ve 7 birlik bölgesine sahip federal bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Nüfuslarındaki artış ise bizim bu içeriği yapmamıza yol açan nedenlerden biri diyebiliriz. Bir haberci olarak dünyanın hali hazırda en yüksek nüfuslu ülke titrinin değişimini atlayamazdık. 1 milyar 425 milyon 775 bin 850 sayısından girişte bahsetmiştik. Bu ciddi nüfusu oluşturan en önemli artışlardan biri 1991 ve 2001 arasında gerçekleşti. Nüfus tam %31.2 oranında bu dönemde arttı. Ülke nüfusunun yaklaşık %60'ı kırsal kesimlerde yaşarken %40'lık bir oran ise yaşamak için kentleri tercih ediyor. Okuryazarlık oranı kadınlarda %64.9, erkeklerde ise %82.6 seviyesinde. Bu toplam nüfusu oranlandığında %71.2 verisiyle karşılaşıyoruz. 2011 verilerine göre Hindistan'ın %79.8'i Hinduizme inanıyor. Ülkedeki Müslüman oranı %14.23 iken diğer dinlerde %3'ün üzerine çıkan yok. Hint sineması, Hint mutfağı, dans ve müziği de birçok farklı özelliğiyle globalleşmiş durumda. Peki Hindistan dünyanın yeni süper gücü olabilir mi? Öncelikle süper güç kavramının tanımına bakalım. Süper güç, uluslararası sistem içerisinde ilk sıralarda bulunan, dünya çapında olaylara etki edebilen ve güç kullanabilen ülkelere deniyor. Günümüzde çok sayıda akademisyene göre süper güç tanımını karşılayan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri olarak değerlendiriliyor. Ancak potansiyel süper güçler dendiğinde Rusya, Avrupa Birliği ülkelerinin bir kısmı, Çin ve tabi Hindistan'da akıllara hemen geliyor. Bu noktada Hindistan ekonomisine bir bakış atmamız şart. Burada kritik tarih 1991. O yıla kadar sosyalist bir ekonomi olarak nitelendirebileceğimiz politikalardan liberal ekonomiye geçiş sağlandı. Ülke bu olaydan 4 yıl sonra 1 Ocak 1995'te Dünya Ticaret Örgütü'ne üye oldu. Bu da oyunu değiştiren detaylardan biri diyebiliriz. Reformlar başladığında yani 91'de Hindistan'ın ekonomik büyüklüğü 270 milyar dolar seviyesindeyken 2021'de 2.7 trilyona çıktı. Yani Hindistan ekonomisi 30 yılda 10 kat büyüdü. IMF istatistiklerine göre Hindistan dünyanın en büyük 6. ekonomisi konumunda. Satın alma gücü paritesine bakacak olursak ise Çin ve ABD'den hemen sonra Hindistan'ı görüyoruz. Bağımsız değerlendirme kuruluşlarının yayınladığı istatistiklere göre ülke son 20 yılda ortalama %5.8 büyüme başarısı gösteriyor. Daha da önemlisi Hindistan ekonomisi dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olmasının yanı sıra yükselen yeni ekonomik bir güç olarak sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde büyüyor. Bu arada tüm bu güçlü verilere rağmen Hindistan devasa nüfusuyla kişi başına düşen gelir bağlamında fakir bir ülke diyebiliriz. Kişi başına düşen gelir sıralamasında dünyada 139. sırada onlar var. Az önceki sorumuza geri dönüp süper güç olma durumlarını masaya yatırmaya devam edelim. Öncelikle buradaki sayıkların başına da ekonomik verilerini küresel düzeye çekmelerini yerleştirebiliriz. Ayrıca ülkenin devasa genç nüfusu,
pazar büyüklüğü, üretim tüketim potansiyeli gibi veriler süper güç ihtimalini büyük ölçüde artırıyor. Hatta birçok ekonomi analisti 2050'ye girdiğimizde Hindistan'ın Çin'in ardından en büyük ikinci ekonomi olacağını da söylüyor. Dünya genelinde ekonominin gelişimi için marka ve şirketlerin yaklaşımı da büyük önem arz ediyor. Yani hatta Apple Hindistan'ın büyümesi için kritik rolde bile diyebiliriz. Şirket iPhone üretiminde Çin'e olan bağımlılığını Hindistan ile dengelemeye başladığından beri işler değişti. 2021'de %1 olan Hindistan'da üretim oranı 2022'de %7'ye çıktı. 2023 sonu için beklenen oran ise %15. 10 yıllık perspektifte ise %70'lere varan bir Hindistan etkisi bekleniyor. Yine küresel akıllı telefon üretiminden devam edelim istiyorum. Burada da Çin'in küçülen payının Hindistan'a doğru kayışından bahsedebiliriz. Hindistan tüm markalar özelinde 2016'da %9 olan oranını 2023'te %19'a çıkarmayı başardı. Çin'in aynı süre zarfında %74'ten %63'e düştüğünü de görebiliyoruz. Yani ekonomi adımları Hindistan'ın süper güç hedefi için oldukça makul şartlar sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Biraz daha askeri güce bakalım. Öncelikle bu konuya ayırdıkları yıllık bütçe 49,6 milyar dolar seviyesinde. Sahip oldukları ordu gücü de birçok ülkenin elde etmek istediği niceliği bünyesinde barındırıyor. 1,4 milyon askerden oluşan aktif birliklere ek 900 bin askerin oluşturduğu yedek birliklere de sahipler. Hatta bulundurdukları asker sayısı dünya sıralamasında da birçok dengeyi değiştirebilecek kadar kritik bir noktada. Toptan askeri güç noktasında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'in ardından 4. sırada olsalar da personel sayısı devreye girdiğinde Rusya'nın önünde, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in gerisinde 3. sırada Hindistan ordusu var. Ülkenin envanteri de oldukça çeşitli ve epeyce güçlü. 4426 savaş tankı, 6704 zırhlı savaş aracı, 290 kundağı motorlu topçu, 7414 çekili topçu ve 29 roket projektörünün oldukça güçlü bir liste oluşturduğunu söylemek gayet mümkün. Hava kuvvetleri kısmı da bir o kadar güçlü. 676 savaş uçağı, 809 saldırı uçağı, 323 eğitim uçağı var. 666 helikopter, 16 saldırı helikopteri, 857 taşıyıcı helikopter de listeyi iyice uzatmış durumda. Tabi donanma da uçak gemisinden firkateynine kadar gayet dolu ve muktedir. Ancak Hindistan için asıl dikkate değer detay nükleer konusunda karşımıza çıkıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün bu konudaki son raporuna göre Hindistan'ın elinde 130-140 civarında nükleer başlık mevcut. Bu sayı üzerinden Hindistan en çok nükleer başlığa sahip 7. devlet konumunda. En az askeri ve ekonomik standartlar kadar önemli, hatta onları da bir fiili etkileyen farklı bir detaya daha bakmalıyız. Hindistan'ın teknoloji ve yazılım gücüne. Bu konu hakkında konuşmaya başlamadan hemen önce verilere bakalım. Hindistan Rezerv Bankası'nın 2022 tarihli istatistik paylaşımına göre Hindistan'ın yazılım hizmetleri ihracatı 200 milyar dolar seviyesini geçti. Dünya üzerinde gerçekleşen her 10 yazılım faaliyetinden, daha doğrusu alışverişinden 4'ü Hint yazılımcılar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu konuda dikkatinizi çekecek birkaç bilgiye geçiş yapalım. Hint yazılımcıların büyük bölümü evlerinden çalışıyor. İnternet hızları dünya ortalamasının çok üzerinde ve Kanada, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkeye farklı seviyelerde hizmetler sağlıyorlar. Ayrıca dünya genelinde 16 farklı teknoloji devinin CEO'su Hint kökenli. Google'dan Sundar Pichai ve Twitter'dan Jack Dorsey sanırım en tanıdık iki figür konumunda. Peki bu konuda nasıl bu kadar ileri gittiler? Öncelikle internetin hayatımıza dahil olduğu 1990'lı yıllardan çok daha öncesine, 1950'lere gidelim. Dönemin Hindistan Başbakanı Nehru, bilişim teknolojisi Hindistan'ın arzusudur, tutkusudur, geleceğimizi buradan inşa edeceğiz demişti. Yani bu başarılı olma hayal ve yaklaşımı oldukça eskilere dayanıyor. Sürecin devamında mühendislikte yüksek kalite arayışı hükümetler üstü bir devlet stratejisi haline dönüştü. 1970'lerde ithal edilen donanımlar için yazılım üretimine başlanması her şeyi baştan sona hızlandırdı. 90'lara gelindiğinde ise dünyaya ucuz hizmet anlayışı devreye girdi. O tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meslektaşları yılda 80 ile 100 bin dolar arası bir gelir elde ederken Hint yazılımcılar 3 bin dolar alıyordu. Söz konusu ucuz iş gücü de ABD'li yazılım şirketleri için ciddi bir fırsat doğurmuş oldu. Batı'da da şiddetini artıran bu iş gücü ihtiyacı, iyi derecede İngilizce konuşabilen ve matematik zekasıyla dikkati çeken kalifiye Hintler için bulunmaz Hint kumaşıydı. İçerik boyunca bu tabiri kullanacak yer arıyordum, sanırım buraya uydu. Neyse, devam edelim.
Günün sonunda Hindistan, yazılım ve veri dünyasında elde ettiği başarılarla çağlar boyunca İpek yolu ve baharat yolu ile dünyaya baharat, çay ve kumaş ihraç eden bir ülkeden teknoloji ihraç eden bir ülkeye dönüştü. Hindistan'ın yeni süper güç olma yolunu ekonomik, askeri, kültürel ve teknolojik olarak masaya yatırdığımızı düşünüyorum. Ülkenin özellikle teknolojik büyümesi devam ettikçe bu süper güç hayalinin çok da uzak olmadığını şimdiden söyleyebiliyoruz. Peki siz Hindistan hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dünyanın en büyük süper gücü hangi ülke? Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi biraz uzak bir ülkeye gidelim. Burada yüzen bir postane mevcut. Dünyanın en fazla yağış alan bölgesi de bu ülkenin sınırları içerisinde.